Bir kadının günlüğüne yazdığı gibi. Artık Türklerden çok kendi askerlerimizden korkuyoruz. Onların bakışları, aç bir kurdun bakışları gibi. Surları onlar koruyor. Peki bizi kim onlardan koruyacak? Kuşatmanın başlangıcı. Yamyamlık bir savaş söylentisi değil, bir gerçekti. Tarihin en uzun ve en acımasız kuşatmalarından birinde insanlar hayatta kalabilmek için akla hayale sığmayacak sınırlara dayandı. Gelin bugün 21 yıl süren Kandiye kuşatmasının karanlık sırlarına, açlığın insanı nasıl dönüştürdüğüne ve medeniyetin ince çizgisinin nasıl aşıldığına birlikte tanıklık edelim. Bu, sadece bir kale savunması değil, insan ruhunun en derin sınavının hikayesi. Girit'in sıcak rüzgarları henüz kan ve barut kokusuyla tanışmamıştı. Akdeniz'in masmavi sularına bakan Kandiye Kalesi, kayalık bir burunda sanki sonsuza dek orada duracakmış gibi mağrur bir şekilde yükseliyordu. Surların ardındaki Venedikli muhafızlar, ufukta beliren o küçük lekeleri ilk fark ettiklerinde başlayacak cehennemin 21 yıl süreceğini hayal bile edemezlerdi. Önce birkaç yelkenli belirdi. Sonra onlarcası ve en sonunda koskoca Osmanlı donanması denizi bir orman gibi kaplayarak ufku kararttı. Gemilerin direklerinde dalgalanan sancaklar güneşin altında bir fatihin gelişini müjdeliyordu. Bu sıradan bir kuşatma değildi. Bu iki büyük imparatorluğun, Osmanlı ve Venedik'in Akdeniz'deki son bilek güreşiydi. Onur, güç ve Girit'in kayalık toprakları üzerine kurulmuş bir irade savaşıydı. İlk top ateşi gürlediğinde kale komutanı Francesco Morosini muhtemelen surlardan aşağıya dalga dalga gelen Osmanlı ordusuna bakıyordu. Belki de aklından birkaç ay dayanırız, Venedik'ten yardım gelir diye geçirmişti. Ne o ne de karşısındaki Osmanlı komutanı Yusuf Paşa bu savaşın tam bir nesil boyunca süreceğini, kendilerinden sonraki komutanlara miras kalacağını ve iki tarafında 10 binlerce cana mal olacağını asla tahmin edemezdi. Kuşatmanın ilk ayları adeta bir savaş sanatları gösterisi gibiydi. Osmanlı ordusu kaleyi devasa siperlerle bir örümcek ağı gibi sararken, Venedikli askerler lağımcıların kazdığı tünelleri havaya uçuruyor, surları onarıyor ve ani çıkışlarla Osmanlı hatlarını yıpratmaya çalışıyordu. Bu dönemde erzak depoları henüz doluydu, moraller yüksekti. Her iki taraftaki askerler de bu işin kısa sürede biteceğine inanıyordu. Sanki bir tür centilmenler düellosu yaşanıyordu. Ancak aylar yılları kovaladıkça kuşatmanın çehresi değişmeye başladı. Bu artık bir silah gücü sınavı değil, bir sabır ve dayanıklılık savaşıydı. Osmanlı donanması, Venedik'ten gelebilecek yardımları büyük ölçüde engellese de, denizlerdeki ustalıklarını konuşturan Venedikliler, zaman zaman ablukayı delip kaleye az da olsa erzak ve asker sokmayı başarıyordu. İşte bu küçük umut kırıntıları direnişi canlı tutuyor ve kuşatmanın trajik bir şekilde uzamasına neden oluyordu. Kale içindeki yaşam ise yavaş yavaş bir kabusa dönüşüyordu. Bir zamanlar ağzına kadar dolu olan tahıl ambarları yıllar içinde ürkütücü bir şekilde boşaldı. Günlük ekmek tayınları giderek azaldı. O kadar ki insanlar bir dilim ekmek için dua eder hale geldi. Açlığın soğuk gölgesi Kandiye'nin üzerine yavaş yavaş çöküyordu. Sadece düşman kurşunu değil, hastalıklar da kol geziyordu. Sıtma, dizanteri gibi salgınlar hem siperlerdeki Osmanlı askerlerini hem de kale içindekileri kırıp geçiriyordu. Hijyenik koşullar diye bir şey kalmamıştı. Su kaynakları kirlenmişti. Ölenleri defnetmek bile başlı başına bir sorundu. Osmanlı ordusu da ikmal hatlarındaki aksaklıklar, hastalıklar ve bitmek bilmeyen sıcaklarla boğuşuyordu. Savaş artık sadece siperlerde değil, zihinlerde de yaşanıyordu. Osmanlı askerleri, kaleye attıkları okların ucuna bazen moral bozucu mektuplar bağlıyor, Venediklileri teslim olmaya çağırıyordu. Ancak en büyük psikolojik darbeyi vuran zamanın kendisiydi. Geçen her gün umutları biraz daha eritiyordu. Kale içindeki sivil halkın durumu ise askerlerden kat be kat kötüydü. Onların ne düzenli bir tayını ne de savaşma görevi vardı. Tek görevleri hayatta kalmaktı. Açlık en savunmasız olanları, yani çocukları ve yaşlıları hedef aldı. Ölüm artık savaşın bir sonucu değil, günlük hayatın sıradan bir parçası olmuştu. İnsanlar komşularının bir sabah uyanmadığını duymaya alışmışlardı. Komutan Morosini,
Bu psikolojik çöküşü engellemek için elinden geleni yapıyordu. Disiplini elden bırakmıyor, dini ayinler düzenliyor, askerlerine sürekli moral aşılamaya çalışıyordu. Ama midesi açlıktan kazınan, ailesinin gözlerinin önünde eridiğini gören bir askerin moralini nasıl yüksek tutabilirdiniz ki? Savaşın o ilk yıllarındaki centilmenlik havası, yerini acımasız bir hayatta kalma mücadelesine bırakmıştı. Kuşatmanın 5. yılına gelindiğinde durum artık kritik seviyedeydi. Geleneksel yiyecekler tükenmişti. Sıra acil durum menüsüne gelmişti. Önce atlar, katırlar kesildi. Onlar bitince sıra kedilere, köpeklere, hatta farelere geldi. Kale, fare avının bir erzak temini yöntemi olduğu tuhaf bir yere dönüşmüştü. Ama bu bile yetmedi. Açlık, ahlakın sınırlarını zorlamaya başladı. İnsanlar, deri kemerlerini, çarıklarını söküp kazanlarda kaynatarak bir tür çorba yapmaya başladılar. Besin değeri neredeyse sıfırdı ama en azından midelerini doldurma hissi veriyor, açlığın verdiği o delirtici sancıyı bir süreliğine bastırıyordu. İşte bu noktada toplumun dokusu çözülmeye başladı. Yiyecek için yapılan kavgalar, erzak depolarına düzenlenen gizli baskınlar arttı. Askeri disiplin fiziksel güçsüzlükle birlikte eriyordu. Açlık sadece bedenleri değil, ruhları da kemiriyordu. Bir parça ekmek için nelerin feda edilebileceği düşüncesi herkesin zihnini kurcalıyordu. 10. yıla yaklaşırken Kandiye artık bir kale değil, umutsuzluğun kol gezdiği bir toplama kampıydı. Ölüm o kadar sıradanlaşmıştı ki cesetler toplu çukurlara atılıyordu. İşte bu toplu mezarlar aynı zamanda ahlaki sınırların da gömüldüğü yerlerdi. Tarihçilerin üstü kapalı bir şekilde ima ettiği o korkunç gerçek yavaş yavaş fısıltılara karışmaya başladı. Yamyamlık. Başta sadece bir söylentiydi. Geceleri mezarlıklarda görülen gölgelerden, kaybolan cesetlerden bahsediliyordu. Kimse açıkça konuşmuyordu ama herkes havada asılı duran o korkunç ihtimalin farkındaydı. Bu artık savaşın bir sonucu değildi. Bu insan doğasının en karanlık dehlizlerine yapılan bir yolculuktu. Medeniyetin binlerce yılda inşa ettiği ahlak, din ve insanlık duvarı, açlığın balyoz darbeleri altında tuğla tuğla yıkılıyordu. Bir sonraki öğünün ne olacağı belirsizdi. Ve en korkuncu, bazıları için cevap, bir zamanlar yan yana savaştıkları, aynı kaderi paylaştıkları insanların cansız bedenleri olmaya başlamıştı. Francesco Morosini, geceleri çalışma odasında bu karanlık düşüncelerle boğuşuyordu. Görevi kaleyi savunmaktı ama aynı zamanda insanlarını korumaktı. Onuru teslim olmasına engel oluyordu. Fakat halkının çektiği acılar vicdanını kemiriyordu. Bir komutan için en ağır yük, emrindekilerin hayatlarına karşı duyduğu sorumluluktur. Morosini, bu yükü tam 21 yıl boyunca omuzlarında taşıdı. Onun tarihe geçen direnişi, işte bu imkansız seçimlerin, derin acıların ve insanlığın sınırlarının aşıldığı karanlık bir dönemin gölgesinde şekillendi. Bu, savaşın bildiğimiz cephelerinin ortadan kalktığı, herkesin kendi bedeniyle ve ruhuyla savaştığı yeni ve ürpertici bir evreydi. Hayatta kalan bir Venedikli subay günlüğüne şöyle yazmıştı: "Artık Türk toplarının gürlemesinden korkmuyoruz. Asıl korktuğumuz, gece yatağımızda uzanırken karnımızdan gelen o ses ve çocuklarımızın 'baba açım' diye fısıldayışı. Bu fısıltı en güçlü topun gürlemesinden daha yıkıcı. Düşünebiliyor musunuz bir babanın çaresizliğini? Bu psikolojik yıkım fiziksel çöküşten çok daha önce başlamıştı. Açlık yavaş yavaş insanların zihinlerini kemiriyor, onları en ilkel dürtüleriyle baş başa bırakıyordu. Rüyalar artık sadece ekmek ve et üzerine kuruluydu. İnsanlar geçmişteki ziyafetleri, bir parça peynirin, bir kase zeytinyağının lezzetini hatırlayarak avunmaya çalışıyordu. Ama bu anılar sadece o anki acıyı daha da keskinleştiriyordu. Kandiye'de yaşanan çöküş aslında yenilebilir olanın yeniden tanımlanmasıydı. Medeniyetin basamaklarını geriye doğru teker teker tırmanmak gibiydi. Gelin bu süreci birlikte izleyelim. İlk aşamada her şey normaldi. Tahıl, zeytinyağı, şarap gibi geleneksel gıdalar tüketiliyordu. Ama stoklar eridiğinde ikinci aşama başladı. Savaşın bel kemiği olan atlar, eşekler ve katırlar artık birer protein kaynağıydı. Bu bir zorunluluktu. Sonra üçüncü aşama geldi. Kediler, köpekler ve fareler.
Özellikle fareler o kadar değerli hale gelmişti ki onları yakalamak için özel tuzaklar kuruluyordu. Artık evcil diye bir kavram kalmamıştı. Dördüncü aşamada kale içinde bulunabilen her türlü kemirgen ve kuş avlanmaya başlandı. Sığınaklardaki böcekler, surlara konan kuşlar, hiçbiri güvende değildi. Beşinci aşama ise daha da çaresizceydi. Otlar, yapraklar, ağaç kabukları. Bunlar beslenmek için değil, sadece mideyi doldurup açlık ağrısını bir anlığına dindirmek için toplanıyordu. Ve son aşama, altıncı aşama, bu, hayatta kalma simülasyonunun son noktasıydı. Deri kayışlar, kalkanların kaplamaları, ayakkabılar. Bunlar kaynatılıp çorba yapılıyordu. Besin değeri sıfırdı ama birkaç saatlik bir umut veriyordu. İşte bu aşamaların her biri kolektif bir ahlaki çöküş demekti. Dünün iğrenç olanı, bugünün kurtarıcısı haline gelmişti. İşte tam bu noktada, altıncı aşamanın sonlarına doğru, kalede çok daha karanlık, çok daha ürpertici söylentiler dolaşmaya başladı. İnsanlar artık fısıltıyla konuşuyor, gözlerini birbirinden kaçırıyordu. İlk işaretler mezarlıklardan geldi. Nöbetçiler geceleri mezarlıkta gölgeler gördüklerini, toprak kazıma sesleri duyduklarını rapor etmeye başladılar. Önce kimse inanmak istemedi. Belki de Osmanlı lağımcılarıdır diye düşünüldü. Ama kontroller yapıldığında korkunç gerçek ortaya çıktı. Yeni defnedilmiş bazı mezarlar açılmıştı ve cesetler eksikti. Resmi kayıtlara bu olaylar mezarlık yağmacılığı olarak geçti. Ama herkes çalınanın değerli eşyalar değil, bedenlerin kendisi olduğunu biliyordu. Komutan Morosini mezarlıklara ek nöbetçiler koydu, sert emirler verdi. Ama açlık, ceza korkusundan çok daha güçlü bir dürtüydü. Mezarlık olayları, buzdağının sadece görünen kısmıydı. Asıl korkunç olan kaybolanlardı. Artık sadece ölüler değil, yaşayanlar da kayboluyordu. Özellikle kimsesizler, yalnız yaşayan yaşlılar ve sokaklardaki savunmasız insanlar. Bir gece yataklarına yatıyorlar ve sabah ortada yoklardı. Aileler çocuklarını bir an olsun yanlarından ayırmıyor, kapılarına fazladan sürgüler takıyorlardı. Tehlike artık sadece surların dışından gelmiyordu. Tehlike içerideydi. Aynı kaderi paylaştığın, aynı acıyı çektiğin insanların arasındaydı. Toplumsal güven tamamen çökmüştü. Bir Venedikli papaz gizli notlarına şunları yazmıştı. Tanrım, bizi bu karanlıktan kurtar. Dün gece yine 2 kişi kayboldu. Kimse onlara ne olduğunu sormaya cesaret edemiyor. Herkes biliyor ama kimse konuşmuyor. Suskunluk bir suç ortaklığına dönüştü. Peki, bu korkunç iddiaların tarihi bir dayanağı var mı? Hem Osmanlı hem de Venedik kaynakları bu konuda inanılmaz derecede üstü kapalı konuşuyor. Doğrudan yamyamlık kelimesini neredeyse hiç kullanmıyorlar. Bunun yerine et ihtiyacının had safhaya varması ya da insanlık dışı vakalar gibi ifadeler seçiyorlar. Mesela Osmanlı tarihçisi Silahdar Fındıklılı Mehmet A. şöyle yazar. Kafirler müthiş bir açlık ve sefalet içine düştüler. Öyle ki murdar et ve benzeri şeyleri yemeye başladılar. Buradaki murdar et ifadesi, o dönemin ahlaki ve dini yapısı içinde insan etini ima etmek için kullanılan bir örtmecedir. Venedik tarafındaki resmi kayıtlar daha da kapalı. Ama kişisel günlükler ve mektuplar gerçeği daha net ortaya koyuyor. Bir denizcinin anlattıkları şöyle aktarılır. Artık kimse birbirine güvenemiyordu. Geceleri, ocaklardan gelen kokular tanıdık değildi. Ve sabahları, bazı evlerin bacalarından yükselen dumanları görmemek için dua ederdik. Bu durum, sadece fiziksel açlığın bir sonucu değil, aynı zamanda korkunç bir psikolojik çöküşün de anatomisidir. İlk başta böyle bir şeyin olabileceği tamamen reddedilir, şok yaşanır. Sonra fikrin kendisi bile ahlaki bir dehşet yaratır. Ama sürekli açlık ve ölümle iç içe yaşamak zamanla ahlaki sınırları yıpratır. Yenilebilir kavramı yavaş yavaş genişler. Eylemi gerçekleştiren kişi, bunu yapanın kendisi olmadığını düşünerek bir zihinsel korunma mekanizması geliştirir. Ve son olarak, toplumun geri kalanı sessiz kalarak, görmezden gelerek aslında bir suç ortaklığı oluşturur. Bu sessizlik, toplumun devamı için korkunç bir hayatta kalma stratejisine dönüşür. Kandiye'de yaşanan
tam olarak bu psikolojik çöküşün kolektif bir yansımasıydı. İnsanlar, insan olmanın ne demek olduğunu yeniden yazmak zorunda kalmışlardı. Tüm bu yaşananlar, Komutan Morosini'nin omuzlarındaki yükü kat be kat artırıyordu. Onun savaşı artık sadece Osmanlı'ya karşı bir şeref mücadelesi değildi. Aynı zamanda emrindeki insanların insanlıklarını koruma savaşıydı. Her teslim olma çağrısını reddetmesi, kaleyi bir onur meselesi haline getiriyordu ama bunun bedelini de masum insanlar ödüyordu. Bu, bir lider için korkunç bir ikilemdi. Bir komutanın şerefi, on binlerce insanın hayatından ve insanlığından daha mı değerliydi? Morosini, tarih kitaplarında bir kahraman olarak yazılmayı seçti. Ama o kahramanlık destanının sayfaları arasında yazılmayan, vakalar ve psikoloji yaşanmış ve unutulmuş binlerce trajedi gizliydi. Kandiye kuşatmasının son yılları, işte bu ahlaki karanlığın, suskunlukların ve çaresizliğin hikayesidir. Kandiye kuşatmasının 12. yılına girildiğinde, o korkunç fısıltılar artık kale duvarlarının içinde yankılanan, gizli ama herkesin bildiği bir gerçek haline gelmişti. Tarihçilerin üstü kapalı geçtiği, insanların konuşmaya bile korktuğu o dehşet verici olaylar artık somut vakalarla, kan ve mürekkeple yazılmış kayıtlarla karşımızda duruyor. Venedikli bir doktor olan Lorenzo Bernardi, kuşatma sırasında tuttuğu kişisel notlarında tarihe kan donduran bir tanıklık bırakmıştı. Günlüğüne şöyle yazıyordu: 16 Ağustos 1659. Bugün Giovanni isimli bir denizciyi muayene ettim. Fiziksel durumu diğerlerinden daha iyiydi. Ama gözlerinde bir vahşet, ilkel bir tatmin pırıltısı vardı. Bana bir parça et ikram etti. Tadı çok farklıydı. Domuz eti olmadığına emindim. Ne eti olduğunu sorduğumda gece bekçileri avlanıyor diye cevap verdi. Sustum. Çünkü ne demek istediğini biliyordum. Sur diplerinde, gecenin karanlığında nöbet tutanlar. Onlar artık sadece Türkleri beklemiyordu. Doktor Bernardi'nin bu notu, olayın sadece birkaç münferit vakadan ibaret olmadığını, gece bekçileri adında organize olmuş grupların bir tür karanlık loncanın varlığını gözler önüne seriyordu. Bu, bir suç ortaklığının resmiydi. Bu karanlık gerçeğin izini süren tarihçi Doktor Alessandro Moretti, 19. yüzyılda Venedik arşivlerinde yaptığı araştırmalarla dönemin mahkeme kayıtlarına ulaştı. Bu kayıtlar, açlığın insanı neye dönüştürdüğünü en acı şekilde ortaya koyan davalarla doluydu. İlk vakamız, 1662 yılından Dul Elena davası. Elena isimli bir kadın, komşusunun kayıp çocuğunun kendi evinde ölü bulunmasıyla tutuklanmıştı. Resmi kayıtlarda çocuğun bedeninde ciddi eksiklikler olduğu yazıyordu. Elena mahkemede, "Açlık bizi hayvanlara çevirdi. Ben sadece kızımın yaşamasını istedim," diye haykırmıştı. Cezası mı? Diğer mahkumlar tarafından linç edilerek infaz edildi. Bu olay, açlığın en kutsal bağı olan anne çocuk sevgisini bile nasıl yok edebildiğinin trajik bir kanıtıydı. Bir diğer dava ise 1965 yılındaki asker çetesi davası. 4 asker kimsesiz sivilleri kaçırıp öldürmekle suçlanıyordu. İddialara göre bu askerler bir tuzak ev işletiyor, yardıma muhtaç insanları bu eve çekerek tuzağa düşürüyorlardı. Olay, eve giren bir çocuğun cansız bedeninin bir çuval içinde bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Askerlerden biri ifadesinde şöyle diyecekti: "Komutan bizi savaşa gönderdi ama bizi beslemedi. Biz de kendimiz beslenmek zorunda kaldık." Askeri disiplinin, ahlakın ve insanlığın nasıl tamamen çöktüğünün en net fotoğrafıydı bu. Ve belki de en tüyler ürpertici olanı, 1667 yılındaki mezarlık bekçisi davası. Mezarlıkta nöbet tutan yaşlı bir bekçi, yeni gömülmüş cesetleri mezardan çıkarmakla suçlanıyordu. Evinde yapılan aramada insan kemikleri ve saklanmış et parçaları bulunmuştu. Mahkemede tek bir an bile pişmanlık göstermedi, sadece "açtım," dedi. Bu vaka, toplumun en temel değeri olan ölülere saygının bile nasıl yok olduğunu gösteriyordu. Osmanlı tarafına sığınan bir kaçağın ifadesi de bu korkunç manzarayı doğruluyordu. Kale içinde insanlar birbirini yiyor. Artık ekmek diye bir şey yok. Et diye satılan şeyin ne olduğunu kimse sormaya cesaret edemiyor. Peki bu korkunç durumda insanlar kendi vicdanlarıyla, inançlarıyla nasıl başa çıkıyordu?
Katolik inancına göre en büyük günahlardan birini işleyerek hayatta kalmaya çalışan bir ruhun kurtuluşu mümkün müydü? Kale içindeki papazlar derin bir ikilem yaşıyordu. Bir papazın gizli mektubundaki şu satırlar çaresizliği özetliyordu. Kilisede günah çıkarmaya gelenleri dinlerken artık kalbim sıkışmıyor, sadece taşlaşıyor. Onlara nasıl bir kefaret vereceğimi bilemiyorum. Tanrı'nın merhameti bu durumu bağışlar mı? Yoksa hepimiz bu dünyada yaşadığımız cehennemin bir benzerini ahirette de mi yaşayacağız? İnsan zihni böylesi bir travmayla başa çıkmak için savunma mekanizmaları geliştirir. Kimileri olanları inkar etti. O et başka bir şeydi diye kendini kandırdı. Kimileri, zaten ölmüş birinin bedeni bizi yaşatacaksa, bu bir çeşit fedakarlık sayılmaz mı? Gibi çarpık mantıklarla kendini rasyonalize etti. Çoğu kişi ise duygusal olarak hissizleşti. Artık ne ölüm onları korkutuyor ne de işlenen günahlar şaşırtıyordu. Zihin kendini korumak için bir nevi kapanmıştı. Kuşatmanın başında net olan asker-sivil ayrımı da tamamen ortadan kalkmıştı. Silah gücüne sahip askerler, savunmasız siviller üzerinde bir baskı unsuru haline gelmişti. Bir kadının günlüğüne yazdığı gibi. Artık Türklerden çok kendi askerlerimizden korkuyoruz. Onların bakışları, aç bir kurdun bakışları gibi. Surları onlar koruyor. Peki bizi kim onlardan koruyacak? Kandiye kuşatmasının bu karanlık dönemi bize medeniyet dediğimiz şeyin ne kadar ince bir zar olduğunu gösteriyor. Yaşananlar belirli bir millete ait bir vahşet değildi. Bu evrensel bir insanlık durumuydu. Aynı koşullar herhangi bir yerde, herhangi bir toplulukta benzer sonuçlar doğurabilirdi. Kandiye bize barışın, teslimiyet ve istikrarın ve en temel ihtiyacımız olan gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan acı bir uyarıdır. İnsanlık bir daha asla böyle bir seçimle karşı karşıya kalmamalıdır. Kandiye Kalesi artık yaşayan bir cehennemin yeryüzündeki yansıması gibiydi. Evet, o heybetli surlar hala ayaktaydı ama arkasındaki insanların ruhları çoktan enkaz altında kalmıştı. Tam 21 yıl süren bu insanüstü direniş artık ne bedenen ne de zihnen sürdürülebilir bir noktadaydı. Osmanlı cephesinde ise sabırlar tükenmek üzereydi. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, kuşatmanın bu kadar uzamasından inanılmaz rahatsızdı. Bu artık basit bir kale meselesi değil, koca bir imparatorluğun prestij savaşı haline gelmişti. Ve bu savaşı bitirmek için imparatorluğun o dönemki en kudretli komutanı bizzat sahneye çıkıyordu. Onun gelişi, tarihin en uzun kuşatmasının sonunu getirecek hamlelerin başlangıcıydı. Fazıl Ahmet Paşa sadece kılıcını iyi kullanan bir asker değildi, aynı zamanda keskin bir zekaya sahip bir stratejisti. Kalenin içindeki durumu adeta bir cerrah titizliğiyle analiz etmişti. Açlığın, hastalığın ve umutsuzluğun işinin büyük bir kısmını zaten hallettiğini biliyordu. Elbette lağım faaliyetlerini ve topçu ateşini sonuna kadar yoğunlaştırdı. Ama onun asıl dehası psikolojik savaşta ortaya çıktı. Kale içine sızdırdığı ajanlar aracılığıyla onurlu bir teslimiyetin artık en mantıklı seçenek olduğu fikrini yaymaya başladı. Teslim olursanız size dokunulmayacak, sizler esir değil, bu savaşın bitmesine vesile olan onurlu insanlar olacaksınız. Fısıltıları, kalenin içinde bilinçli olarak dolaştırılıyordu. Diğer tarafta ise Venedikli komutan Francesco Morosini artık kendi gölgesinden ibaretti. 21 yılın bütün yükü omuzlarındaydı. Onu hem fiziksel hem de zihinsel olarak tüketmişti. Etrafındaki subayların neredeyse tamamı ya ölmüş ya da bir yaşayan ölüye dönmüştü. Askerlerinin gözlerindeki o anlamsız boşluğu, sivil halkın çektiği tarifsiz acıyı her an, her saniye görüyordu. Bu savaş artık Venedik için değil, kendi onuru için verdiği kişisel bir mücadele haline gelmişti. Ancak 1669 yılının yaz ayları bardağı taşıran son damla oldu. Osmanlı lağımcıları, kalenin en kilit burçlarından birinin altına devasa bir tünel kazıp, akıl almaz miktarda barut yerleştirmeyi başardılar. Patlama o kadar korkunçtu ki, sadece o devasa burç değil, Venediklilerin son direnme kırıntıları da o enkazın altında kaldı. Kalede onarılamaz, savunulamaz dev bir gedik açılmıştı. Morosini o yıkıntılar arasında dolaşırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Askerlerinde o açılan gediği savunacak derman bile kalmamıştı.
Sivil halk saklandıkları deliklerden çıkmış, sadece ölümü bekliyordu. İşte o an anladı ki daha fazla direnmek kahramanlık değil, göz göre göre işlenecek bir cinayetti. Kendi gururu, on binlerce masum insanın hayatından daha ağır olamazdı. Kalede hayatta kalan son subaylarını topladığı salonda tarihe geçecek şu sözleri söylediği rivayet edilir. Dostlarım, Venedik için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Tanrı buna şahittir. Artık insanlarımız için savaşma vakti. Onları yaşatmak için teslim olacağız. Tarihin bizi kahraman mı yoksa korkak mı yazacağı umurumda değil. Ben bu gece bir çocuğun daha açlıktan ölmesini seyredemem. Bu sözler bir komutanın onur anlayışının nasıl kökten değiştiğini gösteriyordu. Artık şeref, son kurşuna kadar savaşmak değil, elindeki canları kurtarmaktı. Ve takvimler 6 Eylül 1669'u gösterdiğinde Kandiye resmen düştü. Morosini ve Fazıl Ahmet Paşa arasında imzalanan teslim anlaşması, dönemin şartlarına göre inanılmaz derecede centilmenceydi. Osmanlı bu jestle hem zaferinin büyüklüğünü hem de 21 yıl süren bu destansı direnişe duyduğu saygıyı gösteriyordu. Anlaşmaya göre Venedikli askerler ve siviller silahları ve kişisel eşyalarıyla birlikte kaleyi terk edebilecekti. Onlara gemiler verilecek ve güvenli bir şekilde Girit'ten ayrılmaları sağlanacaktı. Geride kalan tüm toplar ve mühimmat ise Osmanlı'ya bırakılacaktı. Özellikle askerlerin silahlarıyla ayrılmasına izin verilmesi, Osmanlı'nın kendine olan sarsılmaz güveninin ve rakibine gösterdiği saygının bir kanıtıydı. Fazıl Ahmet Paşa, bu davranışıyla sadece bir kaleyi değil, düşmanının da takdirini kazanmayı hedeflemişti. Ancak bu anlaşmanın psikolojik anlamı çok daha derindi. Osmanlı, kalenin içindeki insanlık dramının farkındaydı. Bu cömert şartlar, bir nebze olsun acıları hafifletmek ve Avrupa'ya biz sadece savaşan değil, aynı zamanda merhamet de gösterebilen bir gücüz, mesajını vermek için atılmış stratejik bir adımdı. Teslim günü geldiğinde, Kandiye'den ayrılan Venediklilerin oluşturduğu kafile, bir zafer alayından çok bir cenaze alayını andırıyordu. İnsanlar, 21 yılın bütün ağırlığını taşıyan gözlerle, bitkin adımlarla kaleyi terk ediyordu. Yüzlerinde ne bir rahatlama ne de bir sevinç vardı. Sadece derin bir boşluk, sadece travma. Gemilere binerken birçoğu son kez dönüp o kaleye baktı. O kale artık sadece taştan bir yapı değil. Onların gençliklerinin, umutlarının, kayıplarının ve en karanlık sırlarının gömüldüğü bir mezarlıktı. Osmanlı askerleri ise onları sessizce izliyordu. Ne bir zafer çığlığı, ne de bir alay vardı. Belki de kalenin içinde şahit oldukları o korkunç manzara, içlerindeki zafer coşkusunu bile gölgede bırakmıştı. Surlara Osmanlı sancağı çekilirken, herkesi yaşananların ağırlığıyla derin bir sessizlik kaplamıştı. Kandiye'den kurtulanlar için savaş bitmemişti. Sadece cephe değiştirmişti. Savaş artık zihinlerinin içinde, rüyalarında ve anılarında devam ediyordu. Bugün bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durumun bütün belirtilerini gösteriyorlardı. Geceleri kabuslarla uyanıyorlar, açlığın, ölümün ve işledikleri günahların anılarıyla boğuşuyorlardı. Venedik'e vardıktan sonra bir denizcinin günlüğüne yazdığı şu satırlar durumu özetliyordu. Her gece aynı rüya, aynı koku, aynı feryat. Uyandığımda yastığım sırılsıklam. Karım ne olduğunu soruyor ama anlatamıyorum. Nasıl anlatabilirim ki? Ailelerine kavuşmalarına rağmen birçoğu sevinç ya da üzüntü gibi duyguları hissetme yetisini kaybetmişti. Yaşadıkları o aşırı stres, duygusal sistemlerini adeta yakıp kül etmişti. Hayatta kaldıkları için, ölen arkadaşları için, belki de hayatta kalmak adına yaptıkları şeyler için derin bir suçluluk duyuyorlardı. Neden ben hayattayım sorusu zihinlerini bir kurt gibi kemiriyordu. Venedik'e döndüklerinde önce kahraman gibi karşılandılar. Ama zamanla yaşadıkları o korkunç deneyimleri anlattıkça insanlar onlardan ürkmeye başladı. Onlara Kandiye'den gelenler diye bir damga vuruldu. Toplum onların taşıdığı o karanlık hikayelerden korkuyor, onlarla yakınlaşmaktan çekiniyordu. Bu durum onları toplumdan soyutlayıp korkunç bir yalnızlığa itti. Osmanlı için ise Kandiye'nin fethi, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini perçinleyen büyük bir stratejik zaferdi. Ama bu zaferin bedeli de korkunçtu. 20 bir yıl boyunca on binlerce Osmanlı askeri can vermiş,
Kuşatmanın maliyeti hazineyi ciddi şekilde sarsmıştı. Ve belki de en önemlisi, bu kadar uzun süren bir kuşatma, Osmanlı'nın artık eski yükselme dönemindeki gibi hızlı ve kesin zaferler kazanamadığının, gelecekteki zorlukların bir habercisiydi. İşin ilginç yanı, her iki tarafta bu kuşatmanın en karanlık, en utanç verici sayfalarını kendi resmi tarihlerinde görmezden geldi. Venedik, kahramanca direniş mitini yaratırken yamyamlık gibi insanlık dışı olayları tamamen sansürledi. Osmanlı ise zaferini yüceltirken kendi ağır kayıplarını ve düşmanın çektiği Kalıntılar ve insanlık yansımalar. dramını küçümsedi. Kandiye'nin gerçek hikayesi ancak kişisel günlükler ve mektuplar gibi resmi olmayan kaynaklar sayesinde yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkabildi. Resmi tarihe bakarsanız, Venedik tarafında kahramanca direnen onurlu bir komutan görürsünüz. Francesco Morosini, yani Kandiye'nin aslanı. Senato kayıtları 21 yıllık kuşatmayı bir azim ve fedakarlık destanı olarak anlatır. Açlıktan, hastalıktan bahsedilir elbette ama bunlar kahramanlığın kaçınılmaz bedelleri olarak sunulur. Peki ya en korkunç gerçekler? O dehşet verici sırlar. Onlar devletin prestiji için sansürlendi. Kişisel günlükler ya yakıldı ya da arşivlerin en karanlık köşelerine kilitlendi. Venedik parlak bir kahramanlık miti yaratırken o mitin bedelini ödeyen on binlerce insanın çığlığını susturdu. Osmanlı tarafında ise durum pek farklı değildi. Fetihnameler, zaferin şanını, Fazıl Ahmet Paşa'nın centilmenliğini ve askerin cesaretini öve öve bitiremedi. Peki ya kale içinde can verenler? Onların dramı, kâfirlerin hak ettiği bir ceza olarak birkaç satırla geçiştirildi. İki imparatorluk, farklı amaçlarla da olsa, aynı gerçeğin üzerini örttü. Savaşın, insanı insanlığından çıkaran o en ilkel, en acımasız yüzünü. Ancak tarih susturulduğunda toprak konuşmaya başlar. Bugün Kandiye'de yapılan modern arkeolojik kazılar, resmi tarihin unutturmaya çalıştığı trajediyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kale içinde ve hemen dışındaki toplu mezarlar, ölümün ne kadar yaygın olduğunu kanıtlıyor. Ama asıl hikaye, kemiklerin fısıldadıklarında gizli. Kemikler üzerinde yapılan incelemeler, bu insanların çoğunun kılıçla veya mermiyle değil, açlıkla öldüğünü gösteriyor. Kemik erimeleri, gelişim bozuklukları, dişlerdeki derin izler. Bunlar kronik ve şiddetli bir açlığın fiziksel kanıtları. Ve sonra o en rahatsız edici bulgular var. Bazı insan kemikleri üzerinde kasap bıçağını andıran kesik izleri. Özellikle etin en bol olduğu uyluk ve kaval kemiklerinde bulunan bu izler, tüyler ürperten bir ihtimali, tarihi metinlerin fısıldadığı o karanlık sırrı doğrular nitelikte. Yamyamlık. Elbette bilim insanları temkinli yaklaşıyor, başka açıklamalar da olabilir diyorlar. Ama bu izler, kuşatma günlüklerindeki o korkunç anlatılarla birleştiğinde, insanın hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebileceğini acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Osmanlı siperlerinde ise binlerce top güllesi, mermi çekirdeği ve patlatılmış lağım tünellerinin kalıntıları savaşın ne kadar teknolojik ve acımasız olduğunu gösteriyor. Ama bu metal yığınlarının arasında siperlerdeki yaşama dair samimi ipuçları da var. Bir askerin içtiği tütün piposu, bir kemer tokası, belki de sevdiklerine göndermek için yazdığı ama gönderemediği bir mektubun hayali. Peki Kandiye'den sağ kurtulanlara ne oldu? Onların travması kendileriyle birlikte mezara mı gitti? Maalesef hayır. Bu acı, kuşaklar arası travma olarak sonraki nesillere aktarıldı. Kandiye gazilerinin çocukları nedenini bilmedikleri bir hüzün, yiyecek biriktirme takıntısı ve derin bir güvensizlik duygusuyla büyüdüler. Ailelerinde Kandiye hakkında konuşmak yasaktı. Bu, sessizlik mirası, anlatılmayan acının yükünü daha da ağırlaştırdı. Çocuklar atalarının yaşadığı dehşeti, açıklayamadıkları bir korku ve daima tetikte olma hali olarak miras aldılar. Tıpkı büyük savaşlar veya kıtlıklar görmüş başka toplumların çocukları gibi. Bu büyük travma, Avrupa sanat ve edebiyatında da doğrudan işlenemedi. Kahramanlık hikayeleri acının üzerini örttü. Ancak o acı, kasvetli manzaralara, harap olmuş yapı resimlerine ve insan ıstırabını anlatan tablolara sızdı. Yakın zamanda ise tarihçiler ve yazarlar bu sessizliği bozmaya başladı. Artık tarihi
sadece komutanların gözünden değil, kuşatmadaki sıradan bir ailenin, aç bir çocuğun gözünden de okuyabiliyoruz. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş o insani trajedi yeniden canlanıyor. Kandiye'nin hikayesi ne yazık ki tarihte tek değil. O korkunç bir prototip. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Leningrad kuşatmasını düşünün. 872 gün 1 milyondan fazla sivilin ölümü ve yine o karanlık sır, yamyamlık. Ya da çok daha yakın bir tarihe 90'lardaki Saraybosna kuşatmasına gidelim. Modern Avrupa'nın ortasında dünyanın gözü önünde insanlar açlığa terk edildi. Hatta günümüzde Suriye'de yaşanan kuşatmalar, Doğu Guta'da yaşananlar Kandiye'deki acının neredeyse birebir aynısıydı. Teknoloji değişiyor, silahlar değişiyor ama savaşın özü, insana çektirdiği acı hiç değişmiyor. Bu yüzden Kandiye sadece bir tarih dersi değil, bugüne ve yarına dair acı bir uyarı. Bu kuşatma bize savaşın ahlaki sınırları hakkında da çok zor sorular soruyor. Bir hedefi ele geçirmek için sivil halkı açlığa mahkum etmek kabul edilebilir mi? Yıpratma savaşının bedelini kim öder? Modern savaş hukuku sivilleri korumayı emrediyor. Ama Kandiye ve benzeri örnekler bu kuralların savaşın acımasızlığı karşısında ne kadar kolayca kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor. Peki tüm bu karanlık hikayeden ne öğrenebiliriz? Belki de ilk ders, medeniyet dediğimiz şeyin ne kadar ince bir zar olduğudur. Güvenlik, su ve yemek gibi en temel ihtiyaçlarımız karşılanmadığında, binlerce yılda kurduğumuz ahlak kuralları bir anda çökebiliyor. İkinci ders, tarihin sadece zaferlerden ibaret olmadığıdır. Tarih, aynı zamanda sıradan insanın korkusunun, açlığının ve çaresizliğinin de hikayesidir. Gerçeği anlamak için o sessiz çoğunluğun sesini duymaya çalışmalıyız. Ve en önemli ders, hafızanın gücü. Kandiye'de yaşananları unutmamalıyız. Çünkü unutmak, aynı hataların, aynı trajedilerin tekrarlanmasına davetiye çıkarmaktır. Bu hikayeyi hatırlamak, sadece geçmişe bir saygı duruşu değil, geleceği daha insancıl kurmak için bir adımdır. Kandiye kuşatması, insan ruhunun en karanlık ve en aydınlık yanlarını bir arada barındıran bir ayna gibidir. O aynada hayatta kalmak için her şeyi yapan insanı da görüyoruz. Son lokmasını paylaşan insanı da. Ve bize şunu fısıldıyor. En karanlık anlarda bile insanlıktan bir kıvılcım kalır. İşte o kıvılcım, her şey bittiğinde medeniyeti yeniden kurmanın, yaraları sarmanın ve bir daha asla böylesi bir karanlığa düşmemenin tek umududur. Kandiye'nin mesajı açık ve nettir. Asla unutma. Bu derin ve sarsıcı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Tarihin unutulmuş hikayelerini birlikte keşfetmeye devam etmek için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.